...1974 Kıbrıs Barış Harekatı Türkiye'nin jeopolitiğini değiştirmiştir. Bu başarı sonucunda bazı diyetler verildi. Bu diyetlerden bir tanesi de TCG Kocatepe'nin batış öyküsüdür. Bugün ben sizlere TCG Kocatepe'nin batış öyküsünü anlatacağım. Kıbrıs hayatımda 1960 yılında girdi. O zaman ortaokul öğrencisiydim. Gazetelerde ya Taksim ya ölüm sloganları atılıyordu. Daha sonra 1963 yılında Deniz Lisesi'ne girdim. Deniz Lisesi'ne girdiğimin daha 4. ayında malumunuz olduğu üzere 63-64 Noel katliamlarıyla Kıbrıs'ı daha iyi tanımaya başladım. Daha sonra okul süreci esnasında 1967 yılında Harp Okulu 2. sınıf öğrencisiyken yeniden Kıbrıs gündeme geldi ve o zaman okul gemimiz Savarona ile açık deniz tatbikatına çıkılıyordu. Bir üst sınıfımız Kıbrıs olayları nedeniyle bu tatbikat iptal edildi. O tarihlerde artık bilinçli olarak Kıbrıs üzerinde kafa yormaya, düşünmeye başlamıştık. 68 yılında subay çıktım. 70 yılında da Harp Okulu'ndan mezun olarak donanmaya katıldım. Kocatepe, 9 Ekim 1944 tarihinde Kaliforniya'da kızağa konmuş ve 28 Eylül 1945 günü Amerika Birleşik Devletleri donanmasına katılmıştır. Hava ve su üstü harbi ağırlıklı olarak görev yapan gemi, daha sonra denizaltı savunma harbi gemisi olarak tadil edilmiş ve 10 adet uçak savar topu ile 1 adet çift namlulu tareti sökülmüştür. 23 Kasım 1971 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nden alınarak 11 Aralık 1971 gününde Türk donanmasına katılmıştır. Özhan Bakkalbaşıoğlu, tayin olduğu TCG Kocatepe gemisine 1973 yılı Nisan ayında katılmıştır. Ana kullanım maksadı denizaltı savunma harbiydi. Bunun yanı sıra kara bombardımanı ve su üstü muharebesi yapabilecek kapasiteye sahip bir muhripti. NATO planları dahilinde konvoy adını verdiğimiz asker, cephane ve silah taşıyan sivil ve askeri gemileri özellikle denizaltı taarruzuna karşı koruyan bir sınıf gemisiydi. Hava savunma silahlarına sahip olmayan TCG Kocatepe'nin sadece ana batarya dediğimiz 5.38'lik toplarla baraj atışı yapabilen, geminin üzerinde mermi kümeleri yaratmak amaçlı topları mevcuttu. İkinci Dünya Savaşı dönemi teknolojisine sahip uçakları yakalama özelliği olan bir radarı mevcuttu. Fakat o tarihlerdeki uçakları uzun bir süre yakalayıp hedefte tutma imkanına sahip değildi. 4 Temmuz 1974 günü donanma deniz kurdu tatbikatı için Gölcük ana üssünden ayrılmış, 11 Temmuz günü tatbikatın ikinci safhası İzmir'den başlamıştır. 14 Temmuz günü TCG Kocatepe özel görev birliğine yani rotasyon görevine katılmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Kemal Kayacan'ı alarak Mersin'e intikal eder. 15 Temmuz günü Deniz Kurdu 274 tatbikatının ikinci safhası bitti ve gemiler Marmaris'e demirlediler. Aynı gün Kıbrıs Cumhuriyeti'nde darbe yapıldı. Kıbrıs'ta yaşayan Türkler üzerinde Rumların baskısı yoğunlaşmış, saldırı ve şiddet olayları darbeci yönetimin de desteğiyle önüne geçilemez biçimde ilerliyordu. Bu gelişmeler üzerine askeri teyakkuz durumu ilan edildi. Gemi
ve denizaltıların bir bölümü Mersin'e doğru yola çıktı. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, o günlerde Kıbrıs'ın stratejik önemini ve gelişen olayları şöyle yorumluyordu. İki ayrı devlet ama tek ulusuz. Harekat için Milli Güvenlik Kurulu tavsiye kararını hükümete sundu. Amerika Birleşik Devletleri Makaryos'tan kurtulmak istiyordu. Junta ile bir sorunları yoktu. Makaryos, bağlantısızlar bloğuna yaklaşmış ve liderliğe oynuyordu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne yakınlaşmıştı. 16 Temmuz 1974 günü Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Kıbrıs'a garantör devlet olarak müdahale kararı çıktı. Cumhurbaşkanı Sayın Fahri Korutürk, Milli Güvenlik Kurulu'nda "Beyler, Kıbrıs Türklerini korumak için bir şey yapmak istiyorsanız sırası şimdidir. Eğer şimdi yapmazsanız bir daha hiçbir zaman yapamazsınız" ifadesini kullandı. 15 Temmuz'da 1974 tarihinde Rum-Yunan ikilisi özellikle Junta'nın iç politikalarında sıkışmaları ve bir an önce Enosis'i gerçekleştirmek suretiyle kendi gücünü, kendi pozisyonunu geliştirebilmesi açısından Yunan Juntası Makaryos'a karşı bir darbe düzenlemiştir ve 15 Temmuz darbesiyle sonucunda Makaryos adadan kaçmış ve Birleşmiş Milletler'e giderek Kıbrıs'ın Birleşmiş Milletler'de yaptığı görüşmede Yunanistan tarafından işgal edildiğini dile getirmiştir. İşte 15 Temmuz'da 20 Temmuz arasındaki süreçte Türk hükümeti Ecevit diplomatik girişimleri yerine getirmek amacıyla İngiltere'ye gitmiş. Onlarla müşterek bir harekat yapmayı ve İngiliz üslerini kullanarak kan akıtılmadan sorunu barışçı yollarla çözme yönündeki önerisi İngiltere tarafından reddedildikten sonra 20 Temmuz sabahı bir yandan indirme, bir yandan helikopter, yani paraşütçüler, helikopter ve amfibi birlikleriyle birlikte Kıbrıs Barış Harekatı başlatılmıştır. 17 Temmuz akşamı izinli olarak Mersin limanına çıktık. Amacımız bir akşam yemeği yemekti. Muhabere subayımız rahmetli ve şehit Necati Gülkaya, yine rahmetli elektrik subayı İsmail Gül vardı. Tam yemeğe başlarken uzaktan geminin polis astsubayı Hasan Diş'in geldiğini gördük. Ve yanımıza hafifçe yaklaşarak bize "Efendim, alarm kademeleri arttırıldı, gemiye dönmeniz emredildi" dedi ve yemeği öylece de bırakarak süratle gemiye döndük. Ben Legio Ç-214 komutanı olarak gemime bir piyade bölüğü, aşağı yukarı 140 kişilik bir piyade bölüğü, 4 Cemse, ki bunların tamamı cephane ve araç gereçlerle doluydu, 2 jip aldım, yükledim. Gemide komutan subayları subay sonları topladı ve Kıbrıs Harekatı ile ilgili ön bilgileri verdi. Daha sonra anons devresinden tüm personele Kıbrıs Harekatı'na katılacağımızı bildirdi. O tarihlerde Kıbrıs'la ilgili doğru dürüst sıhhatli bir harita imkanı yoktu. Sadece de tek bir harita üzerinden bütün gemilerin Savaş Harekat Merkezi'nin subayları Heidinger kağıdına Kıbrıs'taki hedefleri çizerek gemilerine geldiler ve bu şartlar altında biz Kıbrıs'ı bombardıman etmeye gittik. 18 Temmuz gecesi gemide 4'er saatlik nöbetçi subaylık görevi yapılıyordu. Ben gece nöbetçi subaylığı görevini yapıyordum. O gece sabaha kadar su gemisi ikmaliyle sular aktı ve personel gerekli temizliklerini yaptı. 19 Temmuz sabahı kurye ile bize şöyle bir emir geldi. Herkes ailelerine mektup yazacak ve bu mektuplar toplanarak sahile gönderilecekti. Ben o zaman bekardım. Anne ve babama şöyle bir mektup yazdım. Onlara beni yetiştirdikleri için teşekkür ettim. Saygılarımı sundum. Ve eğer dedim bu harekatta şehit olursam bana bağlanacak maaştan fakir bir çocuğu okutmalarını ve ismimin yad edilmesini yazdım. Ve mektubu kapatarak kuryeye teslim ettim. Ertesi gün 19 Temmuz Cuma günü
saat 11.40'da Mersin limanından avara ettik. Liman çıkışı yaparak amfibi konvoy oluşturuldu. Bu arada amfibi harekatın önemli özelliklerinden biri olan sürpriz ve baskın özelliğini uygulayabilmek maksadıyla bir amfibi aldatma harekatı da icra edilmekteydi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta indirme ve çıkarma hareketi başlamış bulunuyor. Allah milletimize, bütün Kıbrıslılara ve insanlığa hayırlı olsun. Öyle umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. Biz aslında savaş için değil, barış için, yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Kıbrıs açıklarına geldiğimizde muhabere devresinden şöyle bir mesaj geldi. Sivil hedeflere ateş açmayınız, ateş açılmadıkça karşılık vermeyiniz. Tabii enteresan bir mesajdı. Oraya müdahale etmek için gitmiştik. Ancak bu anlamlı veyahut da o dönemde söylenen bu sözün daha sonra anılarımı yazarken görüştüğüm Kıbrıslı gazeteci Ande Andreou'nun da babasının Kıbrıs'ta savaştığını ve Makaryos yanlısı olduğu için önce tutuklandığını ve bilahare harekat başlayınca serbest bırakılarak Türklere karşı savaşması için Girne'ye gönderildiğini öğrenmiştim. Ne garip tesadüftür ki Anda'nın babasına da Rum makamlarınca Türkler ateş açmadıkça siz de ateş açmayın emri verilmiştir. Plaja 4. dalga olarak kapak attım ve birliklerin çıkarılma işlemine başlandı. ...20 Temmuz tüm çıkarma harekatı tamamlanmış ve kara muharebeleri başlamıştı. Silah seslerini gemiden duyabiliyorduk. Gemiler ve uçaklar verilen hedefleri bombardıman ediyor. Herhangi bir müdahale, sahilden herhangi müdahale ile karşılaşmamamıza rağmen bir anda yamaçlarda bulunan evler, ki bu evler o zaman Rum Milli Muhafız Ordusu'nun subaylarının istirahat ve kamp yeri olarak kullanılan evlerdi. Benim gemime yakın olan evlerden birinin balkon ve pencerelerinden bir anda ateşe başlandı. Biz o ana kadar verilen emirler gereğince karşı taraftan ateş açılmadıkça
sizler ateş açmayacaksınız emrine uyarak silahlarımızı kullanmamıştık. Ancak bu durum karşısında biz de gemimizin 20 milimetrelik Orligon toplarıyla bize atış yapılan evin balkonlarını ve pencerelerini taramaya başladık ve bir süre bu atış devam etti. Daha sonra Kara Kuvvetleri personelinden bize intikal eden bilgilerle evi sardık, sizler ateşi kesin şeklinde bir mesaj gelince ateşi kestik. Artık moralimiz düzelmişti. Sıfır zayiatla başarılı bir çıkarma harekatı yapılmıştı. Havanın çok sıcak olması bol bol su içmemize ve tuz hapı almamıza neden oluyordu. Aşağı yukarı 30 saattir Sehame'de 17 kişi kapalı bir alanda görev yapmanın stresi ve sıkıntısı içindeydik. Ama alayımızın kıyıbaşı tutmasıyla biraz olsun moralimiz ve rahatlama imkanı sağladık. Ve daha sonra saat 19.30 civarında tekrar Mersin'e dönmek üzere harekata geçtik. Bunun amacı Mersin'den ikinci konvoyu alıp tekrar kıyı başına getirmekti. O arada ben fırsattan istifade ederek birazcık köprü üstüne çıktım ve Kıbrıs'ı izledim. Kıbrıs alev alev yanıyor, dumanlar çıkıyor. Hala uçaklarımız Kıbrıs derinliklerine inip bombardımana devam ediyordu. Bir an düşündüm, o gece amfibi alayımız Kıbrıs'ta tek başına kalacaktı ve o gece çok önemli bir geceydi. Nitekim de öyle oldu. Cephelerin devamlı olarak yer değiştirdiği bir gece geçtikten sonra ertesi gün alayımız ve 50. Piyade alayı adanın derinliklerine doğru ilerlemeye başladı. Harekat tamamlandıktan sonra rahatlayan sahildeki kuvvetler bizi ateş altına almaya çalıştılar. Aynı anda bir de hücum botu Girne limanından süratle çıkarak bize doğru gelmeye başladı. Bu rapor edildi, uçaklar anında batırdılar. Gemime manevra yaptırmak istedim. Baş kapağı kaldırdık ve ağır yol tornistanla sahilden çıkmak istedim. Ancak gemimin hareket edemediğini gördüm. Şaşırdım. Biraz daha makine manevrasını arttırdım. Yarım yola çıkardım. Yine hareket etmedi gemim. Bu arada köprü üstünden denize doğru baktığımda deniz sularının çekilmiş olduğunu gördüm. Zira çok güçlü bir Medcezir olayı vardı orada. Mersin'e intikal etmeye başladık. Amfibi konvoy Mersin'den 2. Parti kuvvetleri yükleyerek yeniden Kıbrıs'a müteveccihen hareket ettik. Yaklaşık saat 6.15'te tekrar Kıbrıs önlerindeydik ve tahsisli mevkilerimizde kara bombardımanı yapmaya başladık. 21 Temmuz sabahın ilk ışıklarında Mersin'den hareket ederek Girne rotasına lojistik destek nakliyatında bulunan Ertuğrul gemisiyle karşılaştık. Ertuğrul gemisinin üzerine aborda olarak gemimdeki yaralı hastayımeni aktardım, transfer ettim. LCT Ç-113 gemisi de kendi gemisinde bulunan yaralı 30 eri Ertuğrul gemisine transfer etti. O tarihlerde Gata Eğitim Hastanesi tarafından Ertuğrul gemisinde bir ilk müdahale merkezi ve ameliyathane kurulmuştu. Mersin'den ikmalini tamamlayan ikinci grup amfibi birlik konvoya yüklenmiş olarak saat 06.15'te tekrar ileri harekata geçti. Gemilerde tüm personel savaş yerlerine geçtiler. Konvoyun rotamızın üzerinde bulunan Sovyet istihbarat gemisi yine yerindeydi.
adeta rota üzerinde bir mihenk taşı görevini yapıyordu. Saat 09.45'te BAF'ın 60 mil batısında düşmana ait bir konvoy rapor edildi. Bunun üzerine TCG Adatepe, TCG Maraşal Fevzi Çakmak ve TCG Kocatepe konvoya engel olmak üzere görevlendirildiler ve bu üç gemi rotalarını BAF'a doğru değiştirdiler. İkinci günde bir istihbarat geldi. Bir Yunan filosunun Kıbrıs'a hareket ettiği bildirildi. Bunu önlememiz gerekiyormuş. Komutanlarımız tarafından bu bilgi verildi. Hep beraber hazırlandık ve işte BAF bölgesine intikal edeceği anlaşıldığından biz de o bölgede konum almak üzere ilerledik. Ancak güney rotasına ilerlerken şöyle bir şey hatırlıyorum. Gemimizin iskele tarafında, yani sol tarafında 2 veya 3 tane Rum torpido botunu gördüğümüzü ve onları da batırdığımızı hatırlıyorum. Ve büyük bir keyif ve sevinç içinde bağırıp çağırırken yine atalım tutalım düşüncesiyle rahmetli komutanımız Güven Erkay'a hayır, deniz üstündeki kazazedeye mermi atılmaz şeklinde bir ikazıyla tabii o şekilde bir sönümlenme oldu düşüncelerimizde. Hava aşırı sıcaktı. Tüm personel görevlerinin başındaydı. Cihazlar aşırı ısınmıştı. Mevcut klima artık işe yaramıyordu. O gün gelen yemek bir önceki günün aynısıydı. Savaş harekat personeli için yemekten çok su önemliydi. BAF istikametine doğru verilen görevi icra etmek için seyir yapmaya başladık. O esnada hava radarımızda ve su üstü radarımızda çeşitli ekolar gördük. Uçaklarımız Kıbrıs semalarında uçuyor ve su üstü radarımızda da 3 tane bizim geminin haricinde 2 tane ticaret gemisi ekosu gördük. Komutan Savaş Harekat Merkezi'ne gelerek yanıma geldi ve radar ekranında aynen şu cümleyi söyledi. 3 gemi biz, 2 de ticaret gemisi eder 5. İster misin biz konvoy olalım? Sanki içine doğmuştu. Ben saat 15 civarında gelen bir mesajı komutana göstermek için köprü üstüne çıktım. Hem de birazcık da nefes almak için çıktım. Çünkü gerçekten sehame çok boğucuydu. Zaten dışarıda 38 derece bir hava sıcaklığı vardı. Bizim sehamemizde, yani Savaş Harekat Merkezimizde 40-42 dereceye kadar yükselen bir sıcaklık vardı. Ben üstümü çıkarmadım ama komutan diğer personelin üstlerinin çıkarılmasını, elbisenin çıkarılmasının serbestliğini vermişti ve herkes rahat rahat çalışıyordu. Köprü üstüne çıktığımda komutana mesajı gösterdim. İnceledi. Tam o esnada bir uçak sesi duyduk ve Pruva'dan hızla alçalarak geminin üzerinden geçti. Bir anda komutan hava taarruzu oluyor deyip alarm basma emri verdi. Ve seyir astsubayı hava alarmını çaldırdı ve ben süratten sehameye girdim. Biz hemen radardan Topçu Kulesi'ne, santrala uçaklar hakkında bilgileri vermeye başladık. Ancak tarama sesleri başladı ve hava taarruzuna uğradığımızı iyice öğrendik. Şimdi biz
bu uçakların nereden geldiğini çok iyi biliyoruz. Kuzey yönünden geliyorlar, yani Türkiye'den. Ancak Yunanistan'dan da gelme ihtimalleri olacağı varsayıldığı ve o uçakların Kıbrıs'a kadar gelip ama geri dönme şanslarının olmadığını da bilmemize rağmen büyük bir ihtimalle Yunan uçakları olduğunu varsayarak atışlara başladık. Tarama sesleri ve roket sesleri arttıkça Sehame sarsılmaya başladı ve en sonunda hava radarının olduğu yerden büyük bir infilak çıktı. Radar operatörü Türker Asubayımız emekli, rahmetli uçakların olduğunu rapor etti ve uçaklardan IFF ekosu aldığını, DOST ekosu aldığını söyledi. Bunun üzerine biz herhangi bir uçaklara ateş etmedik. Daha sonra uçaklar aniden bize saldırdılar ve Sehame'de hava radarının oradan roket isabeti aldık. Roket isabeti almamızla beraber Sehame'de elektrikler kesildi, bilgi panoları patladı ve her tarafı bir duman aldı. Sehame'yi terk etme emri verilene kadar Sehame'de kaldık ve dumandan ben çok etkilendim. Bombardıman başlarken telsiz dairesindeydim. O anı hiç unutamıyorum. Çünkü uçakların attığı mermiler, daha doğrusu bombanın dışında attığı uçak savar mermileri kaportayı delmişti. Yani ben tesadüfen kaportaya dayalı olsam o anda herhalde ölmüş olabilirdim diye düşündüm. Yani o beni çok korkuttu. İlk bomba bize düştü. Ben o anda savaş yerindeydim. Kış Tamirci Parti amirine yardımcısıydım. 52'li bir asubay abimiz vardı, Nevzat Asubay. Ben yangın yara sonması, o da teknisyen asubaydı. Ve netice olarak fırladık, dışarı çıktık. Düşen bomba yekeye düşmüş. Ve ben yekeye gidip baktığımda denizin görüktüğünü, köprüsünden gelen duruma göre rapor istediler. Ve nitekim ben kendim askerimin elinden kulaklığı alıp kendim rapor ettim. Ve netice olarak da yekenin paramparça olduğunu, yatakhanelerin su bastığını ve elektrik kısa devreleri devam ettiğini rapor ettim. Ancak uçakların bir saldırı planını sonradan tabii mesleğin ilerleyen yıllarında öğrendik. Daima güneşi arkalarına alarak hedefe hücum ediyorlarmış ki gemi veya hedef tarafından nişan tutma zorluğu olsun düşüncesiyle. Dolayısıyla bu şekilde taarruz olduğundan geminin sağ tarafında, daha doğrusu batı tarafında kalan güneşe doğru arkadan geldiklerinden sancak taraftaki, sağ taraftaki bütün botlar taranmış durumdaymış. Hatta vasıta motorumuz da bir mermi neticesinde yanmaya dendi. O da devre dışı kalıyor. Dolayısıyla bütün gemi personeli sadece iskele taraftaki, yani %50 diyelim artık, terk durumda kaldı. Yaklaşık hatırlayabildiğim kadar 3-15 sıralarında yoğun hava taarruzu oldu. Bu hava taarruzu sonucunda geminin muhtelif yerlerinde, özellikle en yoğun taarruz vasat bölümünde ve arka kazan dairesinde, biz bariye tabiri olarak kıç kazan dairesi tabir ederiz. Kıç kazan dairesinde büyük hasar meydana geldi. Öncelikle maalesef attıkları roketlerle 52. topumuzu, yani kış taraftaki topumuzu vurdular. Bilahare gelen diğer roketler Sehame'ye ve ondan sonraki roketlerden biri de kulenin dönmüş olduğu, üzerinde dönmüş olduğu barbet dediğimiz kule standine çarptı ve bir anda kulenin içinde mesafe aleti kapelalarımız, daha doğrusu koruyucularının parçalandığını gördüm.
Aynı zamanda direktör bu infilakın şiddetiyle çok hafif yana yatmıştı ve artık dönmüyordu. Dolayısıyla topları direktörden kontrol etme imkanımız kalmamıştı. Topçu subayının emriyle ben santral subayına yardım etmek üzere geminin en alt, en dip yerindeki topçu santralına geçtim. Uçakların bize saldırması sonucunda topumuz ve gemimiz isabet aldı. Bu isabet esnasında tabii ölen personelimiz de vardı. Biz size mecburen topu terk etmeye emri verildikten sonra güverteye çıktık. Güverteye çıkan bir grup personel uçak savariyle tarayıp ölmüşlerdi. O arkadaşlarımızın cesetleriyle karşılaştık. Tamamen moral bozukluğu içindeydik. Kış topta çok büyük hasar vardı, personel zayiatı vardı. Kış kazan dairesinde personel zayiat vardı. Ana kuvvet devresi gittiği için gemide seyyar pompalarla soğutma ve yangına müdahale faaliyetleri devam etti. Daha çok kış kazan dairesinde soğuma faaliyetlerine yoğunlaştık. Bu arada bütün raporlar tabii ki bana santrala geliyordu. Bu raporları biz de köprü üstüne iletiyorduk. Ve infilakın sonunda yanında bulunan radar er rahmetli Uğur Öztop ensesine gelen bir şaraplerle şehit oldu ve yere düştü. Karşımdaki astsubay Hikmet Ataker o da şarapler parçasıyla yaralandı ama görevini devam ettirdi. Ve bir anda Seyhame'de toz duman, karartılar başladı ve dumanlarla yangın çıktı. Atışlara başladık. Ancak hedefimiz su üstü gemileri olduğu için mermiler su üstü savaşına karşı tapaları konmuştu. Ama bu kısa süre içerisinde cephanelikten mermilere hava hedeflerine karşı kullanılan tapalar takılarak top taretlerine süratle verilmeye başladı. Bu takdiri şayan bir hadisedir. Bu da bizim gemimizin ne kadar eğitimli olduğunu göstermektedir. Seyhame'nin üzerindeki işaret köprü üstü taramalarla adeta kalbura döndü. Ve hatta Seyhame'de bazı bölümlerin gökyüzünü görecek şekilde parçalandığını gördük. Komutan derhal yüksek sürate çıktı ve sancak ve iskele alabanda emriyle gemiyi zik yaptırmaya başladı. Yangınlar çıkmaya başladı. Komutan seyir kamerası isabet aldı. Yangın çıktı. Anons devresinden kapıyı açamadık. Balta istendi. Yangın söndürücü istendi. Bunlar o karambolda köprü üstüne geldi. Orada müdahale edilmeye başlandı. Ama bir süre sonra sürat müşürlüğüne bakmaya başladım. Sürat devamlı düşmeye başladı. Anons devresinden kış topun devreden çıktığı haberi geldi. Sonra bir sarsıntı daha duyduk. Bu sarsıntı sonunda Yeke dairesinden dümenin sıkıştığı rapor edildi. Yardımcı olarak köprü üstünden seyir astsubayı Yeke'deki astsubayımıza yardım etmek için Yeke dairesine gitti. Ancak başarılı olamadı ve bir müddet sonra gemi kendi ekseni etrafında daireler çizmeye başladı. Ama süratle devamlı olarak düşüyordu. Seyhame'deki çıkan yangın artık duman haline gelmeye başladı ve bizim orada nefes almamızı zorlaştırdı. Hatta herkes mendilini çıkararak bir maske yapıp o şekilde görevini icra etmeye çalıştı. Kaportayı açınca bir anda böyle buhar fışkırdı. Yüzüm gözüm böyle yapıyorum, böyle yani derilerim soyuluyor, parçalanıyor buralarım. Ayağım dönüyor böyle, U gibi oluyor. Ben yine de yürüyorum, hareket halindeyim. Uçakların gemi üzerine dalışları devam ediyor. Hiç kesinti yapılmadan. Artık Seyhame'de dumandan dolayı gerçekten duramaz hale geldik.
Komutan bunu bilmesine rağmen herhangi bir emir vermedi ve devamlı sehameye girip Ankara'ya taarruza uğradığımızı telsizden bildirmeye başladı. Bu arada geminin süratinin iyicene düştüğünü ve anons devresinden kıç topun hasar aldığını, baş makineyle kıç kazanın hasar aldığını ve geminin süratten düşerek durduğunu gördük. Bu çok tehlikeli bir andı. Çünkü duran bir hedefi uçakları vurması çok daha elverişliydi. Sehame'nin üstünde bulunan, topçu kulesinde bulunan topçu subayımızın bulunduğu mevki hasar alınca komutan emriyle topçu subayı baş topa geçti ve topu el ile idare ederek hava hedeflerine karşı mermilerini atmaya başladı. Gemi bir anda makine daireleri ve kazan dairesinin devreden çıkmasıyla karanlığa gömüldü ve elektriksiz kaldı. Kapkara bir gemide hem yangınla mücadele hem de uçaklara ateş açarak harekatımızı, savaşımızı devam ettiriyorduk. Bunun üzerine emirle baş emergency dizel çalıştırıldı ve bu dizel sadece subay salonu harp hastanesine çevrilir savaş zamanı. Harp hastanesine ve baş topa elektrik vermek için çalıştırılabildi. Başka bir yere elektrik verme olasılığı yoktu. Vasat'a geldim. Vasat'tan baş tarafa geçilmiyor. Çünkü en büyük yarayı oradan aldık. Orada benim meslektaşım Nadir Assubay parçalanmış. Bacakları kopmuş, kolu kopmuş, bir kolu diyor, yerden bağırsaklarını toplayarak götürmüşler. Ben Puntel'den sıyıraraktan gittim Putbeller'den salona. Salonda olduğunu gördüm. Allah rahmet eylesin Metin Albay'ıma, Metin o zaman üsteğmendi biliyorsunuz. Ona söyledim çulcuya. Doğan dedi sağ ol ama bu saatten sonra ne yapacaksın? Ne yapalım biz en fazla ağrı kesici veriyoruz bilmem ne veriyoruz dedi. Bir müddet sonra komutan tekrar Sehame'ye gelerek artık durumu iyicene gördü ve bizim Sehame'yi terk etmemizi emretti. Önce ben Sehame'nin hemen yanında bulunan kaportayı açarak dışarıyı kontrol ettim. Sanki birazcık sessizlik vardı, uçak hücumu yokmuş gibi görünüyordu. Ve süratle personeline emir vererek bir aşağıki güvertedeki radar transmitter kamerasına girdik. Bu kamerada ne lumbuz var, sadece bir tane kaporta girişi var, karanlık bir yer ve Sehame personeli burada oturmak, dinlenmek zorunda kaldı. Ancak ben personelime herhangi bir şekilde hasar aldığımız zaman şarapnel tesirinden korunmaları için onlara ana rahminde olan cenin şeklinde oturulmasını, durulmasını emrettim ve bu şekilde başlarını ve vücutlarının diğer yerlerinin korunması için bir fayda sağlayacağını tahmin etmiştim. Ama bütün bunlara rağmen uçak hücumları devam ediyordu ve bir süre sonra yangınlar artmaya başladı. Bir ara saatime baktım, yaklaşık 65 dakika taarruza uğramışız ve çok kısa bir süre sonra komutanın gemiyi terk emri verdiğini duyduk. Savaş harp ve kabiliyetini komutana rapor ettim. Komutanın değerlendirmesi sonucu bir süre sonra gemiyi terk kararı aldık. Bizim gemimiz yine tam isabet almadı ama yakınına ağır bir bomba düştü ve işte kazan arızaları oluştu, makine arızaları oluştu, çeşitli cihazlarımız arıza yaptı. Ve o anda taarruza uğradık hava bombardıman esnasında. Ve bütün arkadaşlar çıkmıştı topun içinde. Ve 3 kişi kalmıştık. Hasan Sönmez ve Bektaş Kocakafa vardı Çanakkale'li. Ve onlar kapıyı açamıyordu. Kapıyı açtım. Onlar dışarı çıktı. Onlar sol basada dönmüşler topun arkasından. Ve ilk bu mermiden de ikisi de şehit olmuştu. Onları gördüğüm zaman ben de çıktım ve onların arkasından. Ama onları gördüğüm zaman şuurum bayağı bozuldu. Ve tekrar ben de döndüm, sancak vasata döndüm geminin. Ve uçak havadan geçti, gördüm onu. Ve sancak vasattan iç vasata girdim. İkinci çakçı yüzbaşı vardı komutanımız, o gördü beni. Dedi ki Necat Köse, çok yaram var, git dedi pansuman ol ve pansumana çıktım. Subay salonundaydı doktorlar biliyorsunuz. Caner Gönyeli de oradaydı, üsteğmenimiz.
Ve o da benim yüzüme kanca taktı, pens etti, pansuman ettiler. Dediler ki bana daha dur dediler, gitme. Senin yaran çok dediler. Ben de 9-20'de yara var, şarapnal. Ve ben de dedim ki üsteğmenimde, dedim burada mı ölelim? Gemi komutanımız da gemiyi terk yeri çalmaya başladı. Ve personel gemiyi terk yerlerine intikal etmeye başladı. Ben de güverteye çıktım. O arada rahmetli muhabere subayımız Necati Gürkaya ile karşılaştık. Bana dedi ki, ben seyyar telsizi alıyorum. Harekat subayım da seyir haritaları ve jurnalı aldı. Onları bir naylona koyuyor. Sen de bir seyir astsubayıyla beraber işaret köprüsüne çıkın, sancağı indirin dedi. Ben de anlaşıldı dedim ve işaret köprüsüne çıktık. Tabii gördüğüm manzara çok kötü. Anlatılmayacak. Bütün işaret köprüsündeki personelimiz şehit olmuş, parçalanmış. Topçu Kulesi hasar almış, yani yatmış vaziyette. Direkteki salvolarla çok uğraştık. Bir türlü sancağı indiremedik. Zamana karşı yarışıyorduk. Ve mecburen tekrar gemiyi terk yerlerimize inmek zorunda kaldık. Ancak bu arada ben tuhaf bir şey yaptım. Gemiyi terk edeceğim ama gemiyi sancaktan itibaren kış tarafa doğru bir dolaşmaya başladım. İnanın ki sancak tarafta yürürken ayaklarımın yanacak kadar ısındığını hissettim. Çünkü tam altında kazan dairesi vardı ve orası yanıyordu. Kış tarafa doğru yürürken bütün yangın devrelerinin patladığını, felaket bir manzara. Vasıta motoru parçalanmış. Kıştop'a doğru gittim. İsabet eden roketten dolayı o çelik taret basınçtan kaportası açılmış. İçerideki bazı personel dışarıya fırlayarak şehit olmuş. O top astsubaylarını Hasan Diş'i gördüm kıç üstünde. Çömelmiş, ağlıyor. Bir an onu sarstım. Hasan hadi kendine gel dedim. Kaldırdım ve gemiyi terk yerine yönlendirdim. Bir alabandaya sırtını dayamış ve çok boş gözlerle denize bakıyor idi. Ve oradaki personelden biz hadi ne duruyorsun atlasana diye çocuğa böyle elini vurduğu anda çocuk hiçbir sesini çıkartmadan sıyrıldı ve olduğu yerde kaldı. Alabanda tamamen kan içinde kaldı. Demek ki şehit oldu o arada çocuk. İşte gemimiz bütün imkanlarını kullanarak hem savaş karargahlarına, Ankara'ya bilgi vermeye çalışıyordu bu saldırının durdurulması için. Ama maalesef her üç gemi de hasara uğradı. Kocatepe gemisi maalesef onu kaybettik daha sonra gece yarısına doğru battı. Geminin iskele tarafına geldim. Personel gemiyi terk ediyor. Tabii ben bu dolaşma esnasında can salımı kaçırdım. Bu arada can yeleğimin olmadığını fark ettim. Bunun sebebi de şuydu. Harekat esnasında Savaş Harekat Merkezi hem dar hem kalabalık olduğumuzdan can yelekleriyle hareket etmemizi kısıtladığı için komutan can yeleklerimizin çıkarılmasının uygun olduğunu söylemişti. Ama ben gemiyi terk ederken can yeleğimi almayı o anda unutmuşum. Arkamdan bir ses duydum. Efendim can yeleğinizi getirdim diye. Döndüm bir baktım benim radar askerim Halil Murat. Halil Murat'la ilgili bombardıman esnasındayken bir anımı anlatmak istiyorum bu arada. Sehame bombardıman esnasında roket isabeti alınca şarapneler tabii sağa sola dağıldı. Halil Murat'ın da baldırına bir şarapnel parçası isabet etmişti. Benim yanıma geldi. Efendim bunu ne yapacağım dedi. Henüz bir kanama yok ama yapışmış çok kötü bir şekilde. Onun üzerine arkadaşlar hemen ilk yardım kutusundan bandajlar alıp sardırdık ve sakın elinden elleme bu şekilde kalsın diye talimat verdik. Aslında bunu da bir yerde doktorumuza borçluyuz. Doktorumuz Üsteğmen Metin Çulcu hem Mersin'deyken hem de Kıbrıs'a intikal esnasında devamlı bölüm bölüm dolaşarak ilk yardım kutularındaki ilaçları, sargıları vesaire malzemeyi nasıl kullanacağımızı, neler yapabileceğimizi anlatmıştı. Bayağı faydalı olduğunu gördük. Tıpkı komutanın gemiyi terk eğitimini Mersin'de bir kere daha yaptırdığı gibi.
Sonuçta can yeleğimi aldım. Belime taktım. Çok iyi yüzme biliyorum aslında. Ne yapacağım diye düşündüm. Ve sonuçta gemiyi ben de terk etmek zorundaydım. Ayakkabılarımı çıkardım. Sanki okulda eğitimdeymişiz gibi ayakkabılarımı düzgün bir şekilde kenara koydum. Ve Vasat'tan denize atladım. Denize atladıktan sonra süratle denizden uzaklaşmaya başladım. Ve aşağı yukarı 100-200 yarda kadar uzaklaştıktan sonra geminin silüeti gerçekten kötüydü. Köprü üstü, Başmaca'nın arkası, kıç üstünde dumanlar yükseliyor. Öyle hareketsiz bir şekilde duruyordu. Geldim Vasat taraftan, yangın ortamına tutundum, aşağı indim yani kendim. Şeyleri tüplü özel 0 kilometre şey taktım. Can yeleği, bir yedek, bir yarım şişikti vaziyette. Atladım. O gece kendi başıma dolaştım. Pazartesi günü, salıya bağlayan akşam kendi başıma, salı gün saat 1.30'a doğru bir tane bot gördüm ufukta. Şansıma gelen bot benim bot, 13 nolu bot. Dedim bana dedim denizde de ölüm yok. Tam bu esnada geminin baş üstünden komutanı, harekat subayını ve seyir astsubayını gördüm. Onlar da baş tarafa doğru ilerliyorlardı. Hava taarruzu esnasında bazı can sallarımızın makinalı tüfekle tarandıkları için denize atıldığında hepsi suya gömüldü ve dolayısıyla can salı eksikliğimiz vardı. Komutan da gemiyi en son terk edeceği için can salının bulamadıkları için baş tarafa doğru gidip büyük bir ihtimalle oradan atlayacaklardı. Ben tam o esnada bir şans eseri olarak geminin provasından bir can salının çıktığını gördüm. Ve avazım çıktığı kadar bağırarak komutana, "Komutanım, baş taraftan bir sal çıkıyor" dedim. Onlar salı gördüler. Bana eliyle bekle gibi bir işaret yaptılar ve komutan, harekat subayı ve seyir astsubayı denize atlayarak sala çıktılar. Bir süre sonra bu sal bana yaklaştı ve beni aldı. Yaklaşık olarak 30 dakika falan ben suda kalmışım. Ve dolayısıyla sala çıktım. Sala çıktığımızda 4 subay, 4 astsubay ve 4 erin olduğunu gördüm. Salın içinde silah subayımız da vardı. O son salı silah subayımız bulmuş zaten ve hafif silah cephaneliğinden de tabanca, visiten ve mermiler almış. Komutan dedi ki fazla uzaklaşmayalım gemiden. Belki yardım gelir. Tekrar gemiye çıkıp yangını söndürmek için müdahale ederiz. Bu yüzden diğer sallarla birlikte geminin 1000 yarda kadar mesafesinde toplanmaya başladık ve sallar dağılmasın diye de birbirlerini halattan bağlayarak bir küme oluşturduk. Bir baktım Maraşal liman sancaklarında, biz seyirde sadece bir direğe bayrak çekeriz ama limanda başa ve kıça sancaklarını toka ederiz. Maraşal 4 sancağını birden çekmiş, üzerimize geliyordu. Vasıta motorunu indirmeye hazırdı. Fakat uçaklar tekrar bizim üzerimize doğru geldiler. Ve biz o anda harekette hedef olmayalım diye tutunduğum bottan ayrıldım tek tarafa doğru. Fakat Maraşal'a atılan bombalar bizim ayaklarımıza bayağı tesir ediyordu. Tekrar baktık ki Maraşal o anda büyük bir duman yaptı. Duman da kayboldu. Dedik ki biz Maraşal da isabet aldı diye düşündük. Fakat o Maraşal dumanın içinde kaybolaraktan kendini kamufle etti. Saldakilerin hemen hemen çoğu bizleri de makinalı tüfekle taramasın diye salları terk ettik. Ama ben terk edemedim. Suya girdim. Yani kendim denizde, elim can salında tutarak öyle bekledim. Uçaklar gitti. Maraşal Piyafası Çekmak gemisi de gitti. Biz tekrar sallara çıkarken bir grup arkadaşımızın orada vefat ettiğini gayri ihtiyarı gördük. Hatta bir grubu bağırıyordu. Beni de alıp beni de kurtarın gibi. Ama imkanlar el vermediği için bir kısmını da orada denize şehit olarak verdik. Salda
Komutanın verdiği direktifle gemimizin civarından ayrılmıyoruz. Ama bu arada hareketsiz duran ve hiçbir atış yapamayan gemimize uçaklar yine taarruz etmeye devam ediyorlar. Dakikalar, saatler geçtikten sonra saat 18-15 civarında ufuktan yüksek süratten bir geminin geldiğini gördük. Ve yaklaştıkça bunun Maraşal Tez Çakmak gemisi olduğunu gördük. Boğaz'da motorunu denize indirmeye hazır bir şekilde yanımıza yaklaşırken birdenbire uçaklar Maraşal Tez Çakmak gemisine taarruz etti. Ve bu taarruz esnasında gemi maalesef sancak alamanda yaparak tekrar kuzeye yöneldi, atış yaparak. Bir grup önce birbirimize bağlı sallar olarak hareket ettik. Sonra ayrılmak zorunda kaldık. Gece yemek falan yemedik. Gemiyi terk ettikten sonra herhangi bir yemek zaten yoktu. Yiyecek paketlerinde çok sınırlı şeyler vardı. Benim o hatırladığım balık tutma malzemeleri, şeker, su vardı. Ama bunlar az olması nedeniyle bir de ne kadar süre denizde kalacağımızı bilmediğimiz için Kıvanç Erkal Üsteğmenimiz bunları sınırlı olarak vermeye çalıştı. Çok sınırlıydı, çok az vardı. Onunla yalnız dudaklarımızı satacak kadar kullanabiliyorduk. Bu arada hedef teşkil etmemek için sallar birbirinden ayrıldı ve dram o zaman başladı. Ne yazık ki o saate kadar fazla dalgalı olmayan deniz kaba dalgalı olmaya başladı ve 200-300 yarda mesafede bulunan sallarımızı göremeyecek hale geldik. Süleyman Assoy, elektronikçi Süleyman Assoy'umuz yaralıydı. Onun yaralı olması nedeniyle onun sesleri, rahatsız olmasından çıkardığı sesler hepimizi etkiliyordu gayri ihtiyarı. Ben hem de dışarıda kalıp o olaydan etkilenmemek için hep kürek çekmeyi tercih ettim. Sonra hep kürekte kaldım. 10 gün yetecek kadar suyumuz vardı, bir sorunumuz yoktu. Silah subayı da aldığı hafif silahları mermilerini sürerek onları hazır hale getirdi. Hava kararmaya başladıkça tabii ki psikolojik olarak sıkıntılarımız arttı. Acı bir durumdu. O kadar eğitimli gemiydi. Ama ilk biz isabet aldık ve bu şekilde gemiyi terk etmek zorunda kaldık. Hatta zamanın donanma komutanı Oramiler Nusret Güler'in yazdığı kitapta aynen şu ifade ediyor. Kendisi de bizim gemide staj gördü. Ben donanmada bugüne kadar TCG Kocatepe gibi eğitimli bir gemi görmedim. Assubay Muhsin Kırdı da güzel bir laf etmişti. Saygıdan öte bir disiplin var demişti. Bir aileydik. Bunu Güven Erkaya'ya borçluyuz. Tamirden çıktıktan sonra çok kısa sürede gemiyi harbe hazır hale getirdi. Bunlar unutulmayacak hadiseler. İşte askerimin bana can salını vermesi. Can pazarı vermeyebilir. Hatta kendisi alıp takıp denize atlayabilirdi. Ama böyle bir saygı ve sevgi vardı. İyi bir eğitim vardı. Sonuna kadar mücadele ettik. Ve gemi komutanı en son gemiyi terk edene kadar mücadele devam etti. Mersin'de limandayken rahmetli komutanımız Güven Erkaya oldukça sık, çok enteresan bir şey, sanki kalbine doğmuş gibi gemiyi terk ve denizde hayatı idame eğitimleri yapıyordu. 2 günde bir, 3 günde bir. Normal branş eğitimlerimizin dışında bütün personelin iştirak ettiği, şuradan yer aldık, gemi böyle terk edilsin, öyle oldu, gemi böyle terk edilsin şeklinde. Öyle inanıyorum ki eğer biz bu eğitimleri almasaydık 54 şehidimiz değil, belki de 154 şehidimiz olacağı inancındayım. Saat 22 civarında gemideki parlamalar, alevler daha fazlalaştı ve saat 22.10'da gemi infilak etti. Kısa bir süre sonra, 10 dakika sonra falan da ikinci bir infilakla sulara gömüldü.
Zor bir durum. Aile olarak saydığımız, ailelerimizden daha fazla hayatımızın geçtiği gemimizi kaybetmenin üzüntüsünün içindeyiz. Gerçekten üzüldük. Ağladık da ayıp değil. Ama bu bize olmamalıydı. Onu bir türlü içime sindiremiyorum. Bu kadar bir güzel gemiyi kaybedemezdik. Ama maalesef oldu. Çok ağır ateş altında çalışmak zorunda kaldık. Uçaklar hemen hemen her taraftan saldırıyorlardı ve işte makineli silahları var. Onlarla her taraftan mermi yağıyordu. O yüzden epey bir şey oldu. Zorluk çıktı. Benim gemimde personel kaybı olmadı. Sadece birkaç personelimiz yaralandı. Gemimizi önce verilen emir gemi batabilir diye Girne önlerine çekilmemizi istedi komodorumuz. Girne önlerine çekilirken gemi komutanımız halen çalışmaya devam ettiği için bir miktar ağır su kaybımız vardı. Dolayısıyla işte içme suyunu da şeylere basmıştık, kazanlara. O yüzden Mersin'e intikal edebileceğimiz düşünüldü. Mersin'e doğru rota verdik. Fakat Mersin açıklarına geldiğimizde maalesef gemimiz tamamen durdu. Karardı. Hiç elektrik yok. Yardımcı makineler zaten çalışmıyordu. Ve sahilden radarlar gördüğü için bizi oradan telsizlerle de temas kuramadılar. Işıkla temas kurmaya çalışıyorlar. Işığı okuyabiliyoruz. İşte kimliğinizi bildirin yoksa ateş açacağız diye uyarıyorlardı. Seyirci arkadaşlarımız onları okudular. Ve cevap nasıl vereceğimizi bilemiyorduk. O arada işte benim sınıf arkadaşım, şimdi rahmetli oldu, Seyir Assubayımız. O can sandallarının en az bir tanesinin içerisinde bir ayak pedallı telsiz cihazı olabileceğini söyledi. Onun üzerine can sandalları hepsi açıldı ve bir tanesinde bulundu. Oradan imdat frekansı üzerinden maniple yoluyla karşıya cevap verilebildi, durumumuz bildirildi. Onun üzerine sahilden ışıklar yandı. Ve geldi, römorkörler geldi ve gemimize bağladılar, çektiler. Gemi çok hasarlıydı. Hafif su alarak geminin dengesi sağlanabiliyordu. Bizim cansallarımız o devirde açıkta olduğu için şarapnel parçaları aşağı yukarı %50'sini cansallarımızın kullanılmaz hale getirmişti. Bir an önce gemiden uzaklaşmak için bütün arkadaşlarla beraber kah 2 tane plastik kürek çıktı salın içinden. Kah elimizle, kah küreklerle uzaklaşmaya başladık. O anda garip bir şey oldu. Fazla gidemiyorduk. Belki deniz nedeniyle gidemiyorduk. Koçalı bir asker vardı. Efendim dedi, ipi dedi salın bana bağlayın. Ben dedi yüzerek salı çekebilirim. Garip geldi bana, yani 15 kişi salı nasıl çekecek? Gerçekten de bağladık askerin beline. Çok iyi yüzüyordu asker. Salı başladı çekmeye. Bir arkadaşımız da arkadan itmeye başladı. Epey uzaklaştık. Gemiden bizim tahminimize göre mermilerin artık oraya kadar yaklaşmayacağını düşünerek, belki patlasa gelebilir de mermiler de. O anda öyle düşündük. Epey uzaklaştıktan sonra dedik bıraktık ve birbirimize bakmaya başladık. Salda kim var, kim yok. Çünkü o sala çekerken kim olduğunu bile bakmadık yani. O anda sadece işte kurtarmaya çalıştık arkadaşları. Çünkü yüzme bilmeyen arkadaşlarımız da vardı. O gece çok zor geçti. Rüzgarın uğultusu, karanlık, kaba dalga, duymadığınız halde duymuş gibi olan bir takım sesler ve çöküntü. Sabahı zor ettik. Salımızdan 2 tane arkadaşımız intihar etti. Bir tanesi ben Mersin festivale gidiyorum diye saldan atladı. Kürek çektik ama yetişmek mümkün olmadı. Onu kaybettik. Sonra da bir arkadaşımız intihar etti. Sabah olduğunda etrafa baktığımızda hiçbir şey yoktu bizden başka. Öyle zannediyorduk. Oysa etrafımızda sallar varmış. Daha sonra öğrendik. Ve gökyüzüne baktık bizi aramaya gelen var mı diye. Hiçbir emare görmedik. Ama belki o bir umuttu, yaşam umuduydu.
İşte kuzeye doğru seyirci bir arkadaşımız vardı. Yıldızlara bakarak kuzeye doğru kürek çekmeye başladık. Yani Mersin, İskenderun tarafına gideceğimizi düşünüyoruz. Oysa deniz bizi en sonunda 30 mil Baf'ın güneyine atmış. Farkında değiliz. İlk gecemiz böyle geçerken bir sesler duyduk. Gecenin karanlığında baktık başka bir sal. Hemen dedik kimsiniz, şudur budur. Tabii tanıdık arkadaşlarımız var. Bizim salımızda su yoktu. Yani daha doğrusu yiyecek içecek torbası denilen hazır olması gereken bir torba bizim salımızda yoktu. Ya bombardıman esnasında düştü ya da daha önce çıkartıldı bilmiyoruz. Diğer salda varmış. Dedim rica ettim radar astsubayı arkadaşımızdan. Abi dedim bize bir işçi olması bir konserve ver de işte 15 kişi birer yudum içsin. Herkes birbirinin boğazına bakıyordu. Bir yudumdan fazla içecek mi diye. Çünkü arkası yoktu suyun. Bir beyaz ve hareketsiz olan bir gemiyi gördük. Ama bir ayrı uzakta. Hareketsiz olması bize büyük bir şevk getirdi. Dedik aman dedik bunu mutlaka deniz ortasında niye dursun adam? Bir makine arızası var. Aman şunu onarmadan biz bunun üzerine yetişelim düşüncesiyle çok hızlı şekilde kürek çekerek saat 5'ten 8'e kadar sabahtan bahsediyorum vardık. Geminin üzerine vardık. İşte o 40. saatimiz. Gemiyi terk etmemizin 40. saati. Denizdeki 40. saatimiz. Yanımızda İskenderunlu ve Arapça bilen, iyi Arapça bilen, Arap kökenli Türk erlerimiz var. 2 tane de erimiz var. Onlar da bir büyük şans. Baktık Lübnan gemisi, bir Lübnan bandıralı gemi. Hemen askerler Arapça derdimizi anlattılar. Bizim de işte şöyle de böyle de Türkiye, Kıbrıs harekat battık ettik. Kaptan inandı bize. Tamam dedi. Bir el incisi attı ve ben suya girdim. Alıp botumuza bağlayacağım. Tam o anda 2 tane F-4 olduğunu tahmin ediyorum. Phantom uçağı çok alçaktan, irtifadan ve kanat göstererek üzerimizden geçti ve Amerikan uçakları olduğunu gördük. Fakat kaptan korkunç bir panikle güverte üzerindeki kendi personeline el incesini denize attırdı. Biz yine bir boşta kaldık. Yine askerlerimiz sayesinde söyledik. Dedik bunlar Amerikan uçağı. Bizim kurtuluşumuzu gördüler. Olayları zaten biliyorlar. Ve şimdi ilgili yerlere kurtulduğumuzu rapor edecekler. Endişe etmenize gerek yok dedik onlara. Adam inandı kaptan. Zaten uçaklar arabada uzaklaştı gittiler o birkaç keşiften sonra. İkinci bir elicisini attı. Geminin üzerine çekti bizi. Şeytan çarmıha dediğimiz ip merdiveni attı. Geminin üzerine çıktık. Bir sehame astsubayımız, genç bir arkadaş. Yanağına şarapnel isabet ettiği için suratı şişmişti. Ona tahmin etmediğimiz şekilde 2 tane aspirin verdik ama kutudan çıkan aspirin yani can sallarının içinde ilk yardım malzemesi olarak konmuş olan aspirinlerin hiç bu kadar etkili olacağını düşünmüyorduk. Ona belki ağrısını, sızısını yavaşlatır diye 2 adet verdik ve bütün gün boyunca diyelim uyudu. İkinci gece inanılmaz bir deniz vardı. 2 sal birbirine bağlı olduğu için birbirimizden kopmamaya çalışıyorduk. Çünkü ben biliyordum ki yani hedef ne kadar büyükse bir başka geminin radarından bizi hedef olarak görebilirler ve kurtarabilirler diye düşünüyordum. Atilla Astsubay'a da o nedenle abi aman bırakmayalım salı birbirimizden. Ama mümkün değil. O kadar çok deniz var ki yani sürekli birbirimize çarpıyoruz. Bıraktık ama hep seslendik gece. Neredesiniz, burada mısınız diyerek Allah'tan deniz hep aynı yöne itti bize yani. Yoksa birbirimizi kaybetmek çok kolaydı. Sabah olduğunda baktık ki deniz de sakinleşti. Dedik acaba neredeyiz? Karşımıza baktığımızda bir kara gibi bize görünmeye başladı o bulutların yapısı. Hemen kürekleri aldık gene karaya doğru kürek çekmeye başladık. Aradan bir 5-10 dakika geçtikten sonra güneş doğdu ve o bulutlar dağıldı, ufuk çizgisi çıktı. Dedik ki yani denizin ortasındayız yine. Saat 17 küsür civarında ufuktan bir tekne gördük bize yaklaşmakta olan. Komutan dedi ki salda
Herkes dedi 2'şer saatlik vardiya yapacak. Salda kürek çekecek. Ben de dahil dedi. Ama tabii biz itiraz ettik. Efendim siz gemi komutanısınız. Siz vardiyaya girebilir misiniz? İmkansız dedi. Ve zor ikna oldu. Kürek vardiyası bendeydi. O esnada o giymiyor. Fakat baktığımda gelen geminin direğinde mavi beyaz dolaşmış bir bayrak var. Tabii endişelendim. Yunan bayrağı. Mavi beyaz ne olabilir ki? Hemen haber verdim. Komutan çıktı. O da aynı şeyi gördü. Silah subayı silahları hazırladı. Hatta benim de belime bir tane tabanca soktuğunu hissediyorum. Komutan onun üzerine dedi ki rütbelerinizi sökün denize atın. Rütbelerimizi söktük, denize attık. O da çok ağır geldi. Hatta yüzüklerinizi de atın dedi. Bizim Bahreyn'de adettir. Mezun olanlar yüzük alır. Ne yazık ki ben son ana kadar yüzüğü sakladım. Bugün de hala bu yüzük duruyor. En son an atacaktım. Orada emri dinlemedim. Pinasi balıkçı gemisi kaptanı bizim 3 salımızı kurtarıyor. İlk önce çıkan eşim, ilk önce o çıkıyor herhalde. Adam diyor ki burası yasak bölge, ben dönmek istiyorum diyor. Güvende diyor ki dönme, burada sallar var, onları kurtaralım diyor. 80 kişi mi? 42. 42 kişi. 42 kişiyi topluyorlar. Eğer yapmasaydı diyor eşim, bak onu biliyorum, zor kullanacaktık diyor. Ama adamcağız toplamış ve İstaray'la getirmiş. İşte hava ateşesi de gerekli ilgiyi göstermeyip Türk subaylarını ve askerlerini paramparça kıyafetlerle Ankara'ya göndermiş. Sonra tekne yaklaştı. Anlamadığımız lisanda bir şeyler söyledi. Komutan İngilizce cevap verince o da İngilizce söyledi. Sonunda bu teknenin İsrail balıkçı eğitim gemisi olduğunu anladık. Gemi gördük. Küçük bir gemi. Üzerinde mavi bir bayrak vardı. Tabii biz bu mavi bayrağı öncelikle Yunan bayrağı olarak değerlendirdik ve kendimize göre tedbirler almaya başladık. Örneğin rütbeli olan bütün arkadaşlara rütbelerini söktürdüm. Kendim de dahil buna. Ondan sonra herhalde dedik bir Yunan botu bizi toplayacak ve buna hazırlıklı olalım dedik. Fakat sonradan yaklaşınca anladık ki bu bir İsrail gemisi. Daha biraz yaklaşınca gördük ki bizim arkadaşlarımızdan güvertede insanlar var. Komutan halat verin bizi kuzeye doğru çekin dedi. Halatı verdi, bağlandık fakat kaba dalga rüzgar şiddetiyle olanaksız. Onun üzerine kaptana bizi almasını istedik. Kaptan kabul etti. Ama dedi sizi ben Türkiye'ye gönderemem. Zaten yasak saha içerisindeyim. Sizi Hayfa'ya ancak gönderebilirim. Komutan kabul etti ve biz silahlarımızı sonra almak kaydıyla önce silahları teslim ettik. Daha sonra da gemiye tek tek çıktık. Biz o geceyi ve öbür geceyi orada geçirdik. Sonra bir baktık uzaktan bir tane balıkçı motoru benzeyen bizim yardımcı gemilere benzettik. Bir gemi geliyor. Fakat tereddüt ettik. Acaba Yunan gemisi mi bizim gemimiz mi diye tereddüt ettik. Fakat mecburen onlar bizi görmüşlerdi. Bize doğru yaklaşıyorlardı. Bir de baktık ki bir İsrail balıkçı gemisi. Esasında balıkçı gemisi de bir okul gemisinin olduğunu sonradan öğrendik. Sonra bir baktık bizim geminin komutanını da almış. Bize hemen sordu. Dedi ki işte sizde silah var mı? Çünkü komutanın botu gemiyi terk ederken silahları da almışlar. Herhangi bir şey olur filan düşüncesiyle. O arada biz, ben kendim onlar sorarken bota nasıl çıktığımı daha hala nereye bastım, frengeye mi bastım, nereye bastığımı hatırlamıyorum. Bir ara kendimizi güvertede bulduk. Gemiye çıktığımızda 5-6 tane yaşlı kişi, 10-12 tane de genç çocuk vardı. Dediğim gibi sonradan öğrendik ki İsrail balıkçı eğitim gemisiymiş. Hemen su vermediler, istirahat etmemizi sağladılar.
Böyle aşağı yukarı 1 saat sonra falan limonlu çay verdiler. Sonra ufacık gemide nasıl çıktıysa muhallebi verdiler. Su akıyor. Elimizi yüzümüzü yıkadık. Çünkü birçok arkadaşımız üstü çıplaktı. Ayaklarda ayakkabı yok. Çünkü kural gereği denize sala çıkarken ayakkabılar çıkartılır. Kaptan iyi kötü ne varsa gemide bize verdi. Herkes üzerini örtecek bir giysi veya bir battaniye alma şansına sahip oldu. Hatta tıraş bile olduk. Tabii rütbelerimiz sökük, kimliğimizi söylemiyoruz. Sessizlikten gemi Hayfa'ya doğru gidiyor. Ama burada enteresan bir hadise oldu. Kurtulanlar arasında komutanın kamarot askeri de vardı. Geldi komutanın yanına, bir emriniz var mı komutanım dedi. Ondan sonra her şey ifşa oldu zaten. Biz de kimliğimizi söyledik. Bunun üzerine komutan İsrailli kaptana rica etti. Bir tur atar mısınız dedi etrafta. Peki dedi. Attığımız zaman 2 sal daha bulduk. Ve dolayısıyla 42 arkadaşımızı daha sala alarak Hayfa'ya doğru yola çıktık. Geminin güvertesine çıktık. Küçücük bir balıkçı gemisiydi. Kaptan Türkçe konuşuyordu ve bize çok iyi muamele ettiler. O kadar önemli ki havuza, yani kış tarafındaki havuz bölgesine balıkçı gemisinin bir musluk vardı. O musluğun başına genç bir çocuğu, talebeyi daha doğrusu, nöbetçi olarak koymuşlardı ve bizlere su içirmediler. Botu delik, gece herkes birbirine sarılıyor, ağlıyor. Keke soruyor, çişin varsa yap, sıcak düşün yani, idrardan medet umuyoruz. O kadar soğuk oluyor gece. Velhasıl benim aşağılarım tutmuyor zaten, bir şey hissetmiyorum. Ben orada kürekler elime aldım. Selim Asubay orada elektrik, bir tanesini ona verdim. Sakın dedim bırakma. Can kurtaran ipi de belime sardım. Bağladım onu çünkü fazla yüzme bilmiyorum. Ne olur ne olmaz dedim. Sen işi sağlamaz, ölünü de bulsunlar bari dedim, ölürsen dedim. Velhasıl uzatmayalım. Biz abi bir gün, 2-3 gün işte 4. gün o İngiliz Tiger muhribi herhalde. Baya bizim tatbikat yaptığımız muhripti. Bizim marketti helikopter. Ondan sonra hala biz korktuk, bu bize bomba attı falan diye. Sonra gemi geldi, baştan ağ attı. Milleti olimpiyata yollandı, rekor kıra yukarı çıkmak için. O kadar yani millet ağı tırmanışı güzel. Ve kimi dökülüyor gerisin geriye. Çünkü vücut tahammülü kalmamış çoğunun. 76 saatin sonuna doğru İngiliz uçakları, Türk uçakları, İngiliz helikopterleri bizi buldular ve duman kandiliyle işaretlediler. İngiliz helikopteri geldi. 3 gün sonra kurtulan gemilerden, arkadaşlardan birisi ki atış kontrol subayımız Ayhan İncekara'ydı. Bu arkadaşımız kurtarılan gemiye çıktıktan sonra böyle bir tedbir alınmadığı için kış taraftaki bir musluğa yanaşıp doya su içip halk tabiriyle çatlamaktan, yani aşırı su almaktan vefat etti. Helikopterle İngiliz Aerotur üstüne götürdüler. Orada Harp Hastanesi kurulmuştu. Harp Hastanesi'nde gerekli hazırlıklar yapılmış. Bize çok az miktarda su, çok az miktarda çorba, yani birdenbire şeyimizi bozmayacak şekilde doktor bir muayene etti. Daha sonra üstümüz başımız tabii felaket olduğu için oradaki insanlar kendi kıyafetlerinden hazırlamışlar. Büyük bir torbanın içerisine, büyük bir şeyin içerisine kıyafetlerini koymuşlar. Biz İngilizler aldı. Bir tanker. Tankerde 2 tane cerrah vardı. Benim ayaklarımın birinin üstünden şarapnel onlar temizle, bir tanesini alamadılar. Bu bacağımda olanı, esas kemiğe esas parçalayan. Neyse, ertesi günde beni aldılar, Dikeli'ye götürdüler. Dikeli'ye ameliyat ettiler. Orada 4 gün, 5 gün kaldım. Ertesi sabah öğle sularında Hayfa limanına vardık ve yanaştık.
Doktorlar geldi. Hepsi de Türkçe biliyordu. Bir sıkıntımız olup olmadığını sordular. Hatta sinirlerimizi yatıştırmak için ilaç bile getirmişlerdi. Komutan arzu eden arkadaşlar alabilir dedi. Kumanya hazırlamışlar, onu verdiler. İsrail kanunlarına göre geçici pasaport için sahile çıkıp tek tek bu işi yapmamız emredildi. Sahile çıktık. Tabii fotoğraf çekilmemesi söylendiği halde yerel basın bol bol fotoğraf çekti. Hayfa'da bizi Türk Hava Yolları'nın Boğaziçi uçağı bekliyordu. Ona bindik. Uçak kaptanı hamasi bir konuşma yaptı. Gözlerimiz doldu. Uçakta ne varsa bize ikram ettiler. Ne varsa. Zorla yiyin diye. Sizler kahramansınız, sizler gazisiniz diye. Ankara'ya geldikten sonra otobüsten bizi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na götürdüler. Ancak tabii üstümüz biraz kötü. Henüz bir elbise falan verilmediği için denizden çıktığımız kıyafetle geliyoruz. Ankara'ya geldik. Orada tabura geçtik. Komutan rapor etti. Bir takım konuşmalar oldu. Sonra akşamleyin, zaten akşam olmuştu. Yatma yerimiz hazır değildi. Ama sonradan hazırlandı. Sular kesikti, sonra sular aktı. Yemek de pek fazla kalmamıştı ama idare ettik. Ve yorgun argın bize tahsis edilen yerlerinde yattık. Öğle civarındaydı sanıyorum yanılmıyorsam. Bir asker arkadaş, yine o Foçalı asker. Asubayım dedi, bir gemi var. Nerede derken işte tabii sal inip çıkıyor. Bir baktık gerçekten bir gemi bize yaklaşıyor. Hemen kürekler asıldık yine. Gemiye doğru kürekleri çekmeye başladık. Gemi de bize yaklaşıyor aslında. Biz ona ne kadar gidiyoruz küçücük küreklerle. Tam yaklaştı gemi. O arada yine bir jet üstünden dalış yaptı. Baktım NATO amblemini gördüm jette. Dedim ki korkmayın, NATO uçağı. Ama gemi uzaklaşmaya başladı. Ve gerçekten uzaklaşmaya başladı gemi. Dedik eyvah bu da gidiyor. Yani artık umutlarımız sönmeye başladı. Neyse ki uçak tekrar dalış yapmadı, geri dönmedi. Gemi tekrar yaklaşmaya başladı. Sevindik tabii yani gemi tekrar yaklaşmaya. Ne gemisi olduğunu da bilmiyoruz. Baktık gemi iyice yaklaştı. Herkes halinde, panik halinde gemiye çıkmak için işte bir aparat var gemiden atılan. Ona binmeye başladı. O arada o kadar çok yorgunuz ki binerken bile o geminin tabii dalgaları da var. Yani birisi denize düşse kurtulması mümkün değil. Sesim kesildi bağırmaktan. Yani yavaş olun, sakin olun. Hepimiz çıkacağız, kurtulacağız diye. Ama kimse her gelen ipe hemen asılmaya başlamıştı. Ne zaman çıktığımı, nasıl çıktığımı bile hiç hatırlamıyorum. Ama sesim gitmişti bağırmaktan. Yukarıya çıktığımızda gemiye, güvertede herkes emekliyordu. Çok ilginç. Dedik herhalde felç olduk. Baktım ben de yürüyemiyorum. Meğersem sürekli o 48 saat, 2 gün, 2 gece sürekli oturmaktan dizlerimiz yürümez hale gelmiş. Şuurumu çok kaybettim botta. Kendimi denize atmaya da yelkendim ve Ahmet ve o beni bırakmadı. Ve o vaziyette bayağı mücadele ettik. Ve geldik tekrar işte İngiliz gemisi bizi aldı. Ve oradan helikopterle bizi tekrar aldı ağır yaralı olduğum için. Ve liman sonu Barış Yüce Hastanesi vardı İngilizlerin. Oraya götürdüler. Orada ilk tedaviyi orada gördüm ben. Ve daha sonra tabii bacağımda oynattıkları zaman bu acıyı hissettim. Bir gözümü açtım tabii uyumuştum o zamanla. Dediler ki acıyor musun? Bir de Türk doktor vardı orada. Türk'den. Dedi ki gitmeyi istiyor musun? Sizi istiyorlar dedi. Tabii dedim hemen giderim. Ve oradan işte tedavimi gördüler. Yemek yediler bana orada. Ve tekrar çıktık havalan hastane kapısına. Helikopter beni aldı tekrar sedyeyle. Tankere verdiler bizi. Ve tankerden de daha sonra gece Berk gemisini aldılar bizi. İngiliz helikopterinden oradaki üstten İngiliz gemisine helikopterle nakli olduk. İngiliz gemisinden de belirli bir şeyden sonra yine helikopterle Türk gemisine
nakil olduk. Ama önce Trablusşam'a gittik daha doğrusu. Trablusşam'da hepimiz sefil halde. Kimimizde iş donu, kimimizde üstü yok, kimisinde altı yok. Dışarıda ilginç şeyler vardı, insanlar vardı ve bizi alkışlıyorlardı. Niye alkışladıklarını hiç anlayamadım. Mersin'de Harp Hastanesi kurulmuştu açık alanda, çadırların içerisinde. O anda Mersinlilerin Ali Cenaplıklarını, Türk milletinin Ali Cenaplıklarını tekrar gördük. Ne kadar üzüm, ne kadar meyve orada gözlerimizi yaşarttılar. Bize çok iyi davrandık. Tam uykuya dalmıştık ki saat 12 civarında bizi uyandırdılar. Dediler ki bir amiralimiz geldi. Dedi ki hemen sizi bir yere götüreceğiz, bir mağazaya götüreceğiz. Orada sivil kıyafetlerinizi giyeceksiniz. Fazla da bir şey konuşmayın şeklinde. Gece saat 12'den sonra biz Ankara'nın karanlık sokaklarında, karartma yapılıyordu o zaman çünkü. Bir süre dolaştıktan sonra büyük bir mağazaya geldik. Mağazada mağaza müdürü ve ekip bizi karşıladı ama adamların eli ayağı titriyor. Neyse başımızdaki kıdemli dedi ki amiralimiz, arkadaşlar buradan giyinip kuşanacaklar, yardımcı olun. Sonuçta oradan kıyafetlerimizi almaya başladık. Tabii adamlar işin ne olduğunu bilmediği için bize günün modasını söylüyorlar. Şu renk daha yakışır, bu renk daha yakışır diye. Oysa bizim onlara baktığımız yok. Biz üstümüze bir şey alıp adam gibi ortada dolaşmayı bekliyoruz. Sonuçta bu işlem de bitti ve tekrar yatakhanemize geldik. Ertesi sabah imkanı olanlar evleriyle görüşebilir diye bir imkan yaratıldı. Ben de hemen abimi aradım. Abimi aradığım zaman bana ilk sorduğu soru şu oldu: senin Ankara'da ne işin var? Abi bir görevle biz buraya geldik, herhangi bir şey yok, merak etmeyin. Ben sadece burada olduğumu söylüyorum gibilerinden bir laflar söyledim. Ve sonra daha sonraki kurtulan personeli Gülhane Askeri Hastanesi'ne geldiğini gördük, duyduk ve komutan onları ziyaret etmemiz için ben dahil 3-5 tane arkadaşımızı görevlendirdi ve Gülhane Hastanesi'ne gittik. Fakat üzerimizde tabii askeri kimlik yok. Gülhane numbarasından bizi almıyorlar. Sonuçta nöbetçi amir, nöbetçi subayı vesaire vesaire derken iş Gülhane komutanına kadar intikal etti. Gülhane komutanı geldi. Dedi ki siz şu mağazadan giyinen insanlar mısınız dedi. Evet dedik. Tamam dedi, parola bu, geçin dedi. Ondan sonra anladık ki ilk defa parola uyuşmazlığı ortadan kalktı ve parola doğru çıktı. Sonuçta tekrar deniz kuvvetlerine geçtik. Başımızdan geçen olayları komutanımız anlatmak için bize yazı yazmamızı emretti. Biz de başımızdan geçen olayları sıcağı sıcağı anlatarak bunları kendisine verdik. Ve bize 15 gün izin verdiler ve İstanbul'a ben evime geldim. Oradan 2 veya 3 minibüste bir takım arkadaşlarımda şarapnel yaraları vardı. Onlar hastaneye, bir kısmımız da direkt Beyrut elçiliğe gittik. Elçilikte çok iyi karşılandık. İşte hemen karpuz, peynir, ekmek, artık o gün ne varsa onları yedik. Ben devlet dairesinde çalışıyordum. Orada bir arkadaş geldi, dedi ki sizin yeğeniniz de vardı. Kocatepe battı. Ben ne olduğumu şaşırdım. Böyle bir şey ki anlatılacak gibi değil. Ne sağ olduğunu, ne öldüğünü, ne battığını hiçbir haber yok. Sadece battığını haber aldık. Aradan zaman geçti, kimseye söylemeyeceksiniz dediler. Kimseye söylememek de ayrı bir şey. Ben sır tutmasını bilirim ama bir yere kadar. Yakınınız olunca bunu biraz zor yapıyorsunuz. Gülhane Askeri Hastanesi'nde bizi doktorlar ve hemşireler karşıladılar. Bizi plastik cerrahi servisine yatırdılar. Fakat plastik cerrahi servisinde bir koğuşu bize tahsis etmişlerdi. Hiç kimseyi içeri almıyorlardı. Yanımızda da bir tane doktor bize refakat ediyordu. Biz kendisine işte geminin battığından dolayı evlendiğimizde haber verelim diye söylediğimizde daha geminin battığını
radyodan anons etmediklerini söylediler. Fakat 3 gün sonunda televizyondan, odamızda televizyon da vardı. Biz Kocatepe gemisi battı diye duyunca hemen dedik ki bize bir haber verelim falan. Bize gene irtibat ettirmediler. Dolayısıyla ben de yeni evlenmiştim. 25 Haziran'da bir düğünüm olmuştu. Yeni evliydim. Evime bir haber vermek istedim. Eşim, annem, babam, evinde bir erkek çocuğuyum. Merak ederler düşüncesiyle. Fakat irtibat kuramadık. O arada sonradan öğreniyorum ki babam ve karşı komşumuzla beraber doğru Mersin'e intikal ediyorlar. Dolayısıyla Mersin'de babamı tanıyan bizim arkadaşlardan bir tanesi görüyor. Kendisine diyor ki amca İsmail kurtuldu. Şu anda Gülhane'de, merak etme diyor. Babamlar tekrar Mersin'den Gülhane'ye geliyorlar. Gülhane'de de içeri almadıkları için biraz bekliyorlar falan diyor. İşte babam ısrar ediyor benim oğlum vardır diye. Bir de baktım karşımda babamı gördüm tabii. Yaşlı adam hüngür hüngür ağlıyor. Tekrar eşim Libya'dan gelen uçağa işte karşılamaya, biz birleştikten sonra Libya'dan gelen uçağa karşılamaya gidiyor. Mustafa Turunçoğlu, vali ve güven. Önde vali, arkada Mustafa Turunçoğlu, güven de arkada. Gazanız mübarek olsun deniyor. Hepsi ağlamaya başlıyor. Komutanımız nerede? Ona ne oldu? Bunun üzerine komutanınız da burada, bizim burada işimiz yok deyip ikisi gidiyor ve bunlar sarmaş dolaş oluyorlar. O arada Güven Deniz Kuvvetleri'nde bütün haritaları koyuyor. Şurada olabilirler, burada olabilirler ve arama tekrar başlıyor. Sabahleyin Türk Hava Yolları uçaklarıyla Ankara'ya geldik ve Ankara'da işte Deniz Kuvvetleri'nde diğer arkadaşlarla beraber karşılaştık. Tabii saat 5'te Kadıköy'e geldim. 5'te geldiğim zaman kapıyı çalarsam ve birdenbire beni görürlerse yaşlı annem babamın şok geçirdiğini varsayarak birazcık oyalandım. Saat 9'da doğru eve gittim. Tabii hüzünlü bir karşılaşma oldu, ağlaşmalar vesaire. Sonra benim eve geldiğimi duyan akrabalar, konu komşular gazimiz geldi diye bizi ziyaret ettiler. Aslında biz gemiye bombardımanın sonlarına doğru taarruz uçakların Türk uçağı olduğunu anlamıştık ve komutan bunu mesajla Ankara'ya da bildirdi. Zaten salda bunun kısa bir münazarasını yaptık. Daha sonra İsrail teknesinde BBC radyosunu dinlediğimiz zaman da herhangi bir Türk-Yunan savaşı çıkmadığını görünce iş tamamen kesinleşti. 15 gün sonra donanmaya katıldım. Yeniden tayin olarak 1974 Kıbrıs Barış Harekatı serüvenim bitti. Bu kazanın neden olduğuna dair hepimizden bir rapor hazırlamamızı istediler. O raporu yazdık, o raporlar toplandı, bize izin verdiler ve ayrıldık Deniz Kuvvetleri'nden bir ay müddetçe. Deniz Kuvvetleri'nden ayrılacağımız gün babama haber verilmişti. Babam geldi. Ben babamla beraber memlekete döndüm Lapseki'ye. Babama söylenen şuymuş, herkes işte başın sağ olsun diye benim vefat ettiğimi söylemişler. Herkes başsağlığına geliyormuş. Biz gece sabah 5'te Lapseki'ye otobüse indik. Tabii babam uyumamış, kahveye çıkıyor sabah. Ben uyuyordum evde. Herkes diyormuş adama bak kafayı üşüttü, oğlu işte Kıbrıs Harekatı'nda öldü falan diye. O da tabii bunları duyunca yok oğlumsa evde diyormuş. Ve tam kapı ağzında amcamlara ziyarete giderler iken babam şu 17 haberlerini bir dinleyeyim ondan sonra yola devam edelim diyerek radyoyu açıyor ve hostesin demesiyle beraber aynı anda zamanlamayı denk getiriyorlar. Yani babam da, ailem de, annem de Kocaeli gemisinin battığını radyodan 17 haberlerini duyuyorlar ve annem düşerek bayılıyor kapı ağzında. Eşim Deniz Kuvvetleri Komutanı olduğunda biz İsrail'e gittik. İsrail'de gece verilecek olan resepsiyona bu kaptanın da davet edilmesini istedi. Ve neticede bulundu. Adam çok korkmuş. Bir şey mi yaptım ben?
Ondan sonra işte o gece geldiler o toplantıya. Sarmaş dolaş olmuşlar. Tabii bir yerde de kurtulmanıza ona da bağlısınız dolaylı olarak. Ondan sonra eşim tekrar Türkiye'ye döndükten sonra bu aileyi Türkiye'ye misafir olarak davet etti. Ve İstanbul, Ankara nereyi istedilerse orada bir müddet kalıp vatanlarına döndüler. Aradan Güven öldükten bir ay sonra da kaptan ölüyor. Ve gazeteler yazıyor, 2 dost kavuştu orada diye. Gemideki arkadaşların çoğunun yarası olmamasına rağmen bottaki şartlara dayanamadıklarından kendilerini ya bir serap görerekten veyahut da enerjileri tükendiklerinden kendilerini bıraktılar. Ne acıdır ki sadece bir tane arkadaşımız gemiden kurtulduktan sonra öldüğü için onun cenazesi şu anda vardır. Diğer 53 arkadaşımızın maalesef cenazeleri şu anda naaşları denizin derinliklerindedir. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Deniz harbi korkunç bir harptir. Eğer kurtulabiliyorsanız, yüzerseniz veya can sağlığınız varsa da bir de deniz şartları müsaitse, yaz mevsimiyse kurtulursunuz. Ama onun dışında soğukla, denizle mücadele etmek gerçekten zordur. Deniz bir aşk meselesidir. Bu küçükten aşılanması lazım bir şeydir. Deniz aşkı olmayan da denizin meşakkatini çekemez. Son sözü olarak Kıbrıs Barış Harekatı Türkiye'nin jeopolitiğini değiştirmiştir ve Mavi Vatan kavramını ortaya çıkarmış ve bu Mavi Vatan kavramının ulusa yayılmasına neden olmuştur. Bunun yanı sıra yıllardan beri özlediğimiz milli harp sanayimiz geliştirilmiş, temelleri atılmış, Aselsan başta olmak üzere ve günümüzde bugünkü güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri yapısına erişmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı'nın jeopolitik, stratejik, taktik perspektiften çok iyi incelenmesi gerekir. Kıbrıs adası Türk jeopolitiğinin ve Türk deniz jeopolitiğinin ayrılmaz parçasıdır. Biliyorsunuz Atatürk'ün 1 Eylül 1922'de verdiği, Dumlupınar Meydan Muharebesi'nden sonra verdiği çok ünlü bir direktif vardır ordularına. İlk hedef Akdeniz'dir der. Bence Atatürk'ün verdiği bu direktif içinde gelecekte Kıbrıs Adası, Hatay, Türk Boğazları'nın tekrar kontrolü, Ege ve Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin deniz hakimiyetinin tekrar sağlanması gibi bütün deniz jeopolitiğini ilgilendiren direktifler içerilmektedir. Türkiye bunları kademeli bir şekilde gerçekleştirmiştir. Biliyorsunuz önce Atatürk 1936'da Montreux sayesinde Türk Boğazları'nın egemenliğini geri almıştır. Gökçeada ve Bozcaada'nın silahlandırılmasını, Çanakkale ve İstanbul Boğaz bölgelerinin silahlandırılmasını sağlamıştır. Daha sonra bir yıl sonra Hatay'ı halletmiştir. Hatay deniz jeopolitiğimizin çok önemli parçasıdır. Çünkü İskenderun Körfezi'ni emniyete almıştır. Bir kama gibi Türkiye ile emperyalizm arasında ki o zamanki Arap devletlerinin emperyalizmin emrinde olduğunu asla unutmayalım ve işgal altında olduğunu unutmayalım. Suriye, Irak, Lübnan bölgesi. Atatürk Hatay kamasıyla bunu halletmiştir. Eğer ömrü vefa etseydi şüpheniz olmasın mutlak surette Ege'de Türkiye'ye yakın olan adalar sorununu mutlaka hallederdi. Çünkü Lozan'da Kasım 1922'deki 1. komisyon ve 2. komisyon görüşmelerinde İnönü malumunuz konuşmasına başladığında adaları istiyor esasında. Adalar isteniyor. Doğu Ege adaları isteniyor. Saruhan adaları isteniyor. Ancak İngiltere'nin itirazıyla karşılaşılıyor ve bir tabii ki alver süreci yaşanıyor. Ama benim şahsi fikrim Atatürk eğer 10 yıl daha veya 20 yıl daha yaşamış olsaydı mutlak surette Türkiye'ye çok yakın olan ve Türkiye'nin güvenliğine, emniyetine, savunmasına etki eden adalar sorununu halleder. Türk halkı jeopolitik bilincini geliştirmeli, silahlı kuvvetler yeteneklerini geliştirmeli, devleti yönetenler de jeopolitik bilince sahip olmalıdır.
bayrak açtı, yarlara uçuyoruz.